Codex Gigas'ın kökeni ve tarihi. Codex Gigas, tarih boyunca yazılmış en büyük ve en gizemli el yazmalarından biri olarak kabul edilir. Şeytan İncili olarak da anılan bu devasa kitap, hem kutsal hem de mistik unsurlar içerdiği için efsanelerle çevrili bir hale gelmiştir. Bu bölümde Codex Gigas'ın kökeni, yazıldığı dönem, fiziksel özellikleri ve tarih boyunca nasıl el değiştirdiğini detaylıca inceleyeceğiz. Codex Gigas, 13. yüzyılda yaklaşık 1204 ila 1230 yılları arasında Bohemya'daki, yani günümüz Çek Cumhuriyeti, bir Benediktin manastırında yazılmıştır. Benediktinler Avrupa'da en yaygın keşiş topluluklarından biriydi. Manastırlar Orta Çağ'da bilgi ve el yazması üretim merkezleriydi. Bu tür büyük eserlerin genellikle bir grup keşiş tarafından yıllarca süren bir çalışmayla yazıldığı bilinir. Ancak Codex Gigas'ın tek bir kişi tarafından yazılmış gibi görünmesi, onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliktir. Kitabı yazdığı düşünülen keşiş hakkında net bilgiler yoktur. Ancak bazı kaynaklara göre bu kişi Keşiş Hermann olarak bilinmektedir. Keşiş Hermann'ın şeytanla bir anlaşma yaparak kitabı tamamladığı efsanesi Codex Gigas'ı daha da gizemli hale getirmiştir. Şimdi gelin Codex Gigas'ın fiziksel özelliklerinden biraz bahsedelim. Codex Gigas, boyutu ve ağırlığı ile diğer ortaçağ el yazmalarından ayrılan bir eserdir. Boyutu 92 cm uzunluğunda, 50 cm genişliğinde ve 22 cm kalınlığındadır. Ağırlığı 75 kilogramdır. Sayfa sayısı 310, ancak orijinalinde 320 olduğu, 10 sayfanın kaybolduğu düşünülüyor. Kitabın sayfaları parşömendir. Yaklaşık 160 hayvan derisinden yapılmıştır. Bu devasa boyutları nedeniyle Codex Gigas, dünyanın en büyük ortaçağ el yazmasıdır. Bu kadar büyük bir kitabın neden ve nasıl üretildiği hala bir gizemdir. O dönemde yazılan diğer kutsal metinler çok daha küçük ve taşıması kolayken, Codex Gigas neredeyse insan boyutunda ve çok ağırdır. Bu da kitabın özel bir amaç için yazılmış olabileceği ihtimalini doğurur. Codex Gigas'ın içeriği yalnızca İncil'i içeren bir eser değildir. İçinde hem kutsal hem de tarihi ve mistik metinler bulunmaktadır. İşte içindeki bölümlerden bazıları. Eski Ahit ve Yeni Ahit tamamen Latince yazılmıştır. Eusebius'un kilise tarihi, bu Hristiyanlığın erken tarihine dair önemli bir eserdir. Josephus'un Yahudi tarihi, bu Yahudilerin kökenleri ve tarihi hakkında detaylı bilgiler içerir. Benediktin kuralları, Ortaçağ manastır yaşamını düzenleyen kurallar. Tıbbi ve büyü metinleri bulunur. Hastalıkları tedavi etmek için kullanılan büyüler ve tıbbi reçeteler. Şeytan çizimi ve şeytani ayetler. En ünlü kısmı burası. Büyük şeytan illüstrasyonu ve ona eşlik eden mistik metinlerdir. Bu içeriklerin bir arada bulunması, Codex Gigas'ın yalnızca dini değil, aynı zamanda büyü, tıp ve tarih gibi farklı alanlarda da bilgi içeren çok yönlü bir eser olduğunu gösterir. Codex Gigas, yazıldığı 13. yüzyıldan itibaren birçok kez el değiştirmiştir. Orta Çağ'daki ilk kullanımı, yazıldıktan sonra Benediktin Manastırı'nda muhafaza edilmiştir. Uzun yıllar boyunca kutsal bir eser olarak görüldü ve sadece belirli kişiler tarafından okunmasına izin verildi. Fakat şeytan illüstrasyonu ve büyü metinleri nedeniyle bazı keşişler bu kitabı lanetli olarak görmeye başladı. Kitabın 17. yüzyılda İsveç'e götürülmesi. Codex Gigas, 1648 yılında 30 yıl savaşları sırasında İsveç ordusu tarafından Prag'dan çalındı. İsveç kralı 2. Gustav Adolf, kitabı Stockholm'e götürerek İsveç Kraliyet Kütüphanesi'ne koydurdu. O dönemde İsveç büyük felaketler yaşamaya başladı. Bazı kişiler bu olayları Codex Gigas'ın lanetine bağladı. 1697 İsveç Kraliyet Kütüphanesi yangını. 1697'de Stockholm'deki İsveç Kraliyet Kütüphanesi büyük bir yangına maruz kaldı. Kütüphanede bulunan binlerce el yazması eser kül oldu. Ancak Codex Gigas mucizevi bir şekilde zarar görmedi. Yangından kaçırılmaya çalışırken kitabı taşıyan bir asker merdivenden düşerek öldü. Bu olay
Codex Gigas'ın doğaüstü güçlere sahip olduğu ve lanetli olduğu söylentilerini güçlendirdi. Günümüzde hala Codex Gigas, Stockholm'daki İsveç Kraliyet Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. 2007 yılında Prag'a kısa süreliğine sergilenmek için geri getirildi. Ancak Prag'daki bazı akademisyenler kitabın orada kalmasının lanetli olabileceğini iddia etti. Peki Codex Gigas neden yazıldı? Codex Gigas'ın neden yazıldığına dair birkaç teori bulunmaktadır. Bazı tarihçilere göre Codex Gigas bir keşişin Tanrı'ya olan bağlılığını göstermek için yazdığı bir eserdir. Bu keşiş ağır bir günah işlemiş ve Tanrı'nın affını kazanmak için devasa bir kitap yazmayı taahhüt etmiştir. Bu teori şeytanla yapılan anlaşma efsanesiyle de bağlantılıdır. Bazı akademisyenlere göre ise Codex Gigas bir manastır kütüphanesi için yazılmış devasa bir ansiklopedidir. İçinde tarih, din, tıp, büyü ve mistisizm gibi farklı anlamlardan bilgiler bulunduğu için Orta Çağ'ın bilgi deposu olarak düşünülmektedir. Bazı okültistlere göre Codex Gigas sıradan bir dini kitap değildir. İçinde yasaklı büyüler, şeytani ayinler ve gizli öğretiler bulunduğu iddia edilmektedir. Kayıp 10 sayfanın kara büyü metinleri içermesi nedeniyle kasıtlı olarak kaldırıldığı düşünülmektedir. Kitabın şeytani unsurları ve mistik bölümleri. Ünlü şeytan çizimi. Codex Gigas'ı ünlü yapan en büyük detay. Sayfa 290'da bulunan büyük şeytan illüstrasyonu. Şeytan ile yapılan anlaşma hikayesi. Kitabın yazılış hikayesi şeytanla bir keşiş arasındaki anlaşmaya dayanır. Büyü ve tılsımlar. İçinde hastalıkları tedavi etmek ve kötü ruhları uzaklaştırmak için kullanılan büyüler bulunur. Şeytanın adının geçtiği kısımlar. Eski ayetin belirli bölümlerinde şeytanın adının geçtiği yerler özellikle vurgulanmış. Codex Gigas efsanesi. Şeytan ile yapılan anlaşma. Codex Gigas'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran en büyük özelliklerden biri, etrafında dolaşan şeytanla yapılan anlaşma efsanesidir. Bu hikaye, kitabın tek bir kişi tarafından inanılmaz bir hızla yazılmış olmasıyla ilgilidir. Bu efsanenin detaylarına ve ona eşlik eden mistik unsurlara daha yakından bakalım. Efsaneye göre Codex Gigas'ı yazan kişi, Keşiş Hermann the Recluse olarak bilinir. Bu keşiş 13. yüzyılda Bohemya'daki bir Benediktin manastırında yaşamaktadır. Fakat bir gün manastır kurallarını ağır şekilde ihlal eder. Hikayeye göre işlediği suçlar o kadar korkunçtur ki manastırdaki başrahipler ve diğer keşişler onu duvarın içine diri diri gömmek gibi korkunç bir cezaya çarptırırlar. Bu o dönemde bazı keşişlerin büyük günahlar işlediğinde aldığı ağır cezalardan biridir. Keşiş Hermann ölümle burun burunayken bir teklif sunar. Eğer bana bir gece süre verirseniz Tanrı'ya adanmış büyük bir eser yazacağım. Bu eser manastırımızı sonsuza dek onurlandıracak ve dünyaya büyük bilgi getirecek. Başrahipler bu öneriyi mucizevi bir kurtuluş hikayesi olabileceği düşüncesiyle kabul eder. Fakat bu insanın gücünün çok ötesinde bir görevdir. Keşiş hücresine kapatılır ve devasa bir kitabı tek başına yazmaya başlar. Ancak kısa süre içinde böyle bir görevin imkansız olduğunu fark eder. Eski ahit ve yeni ahiti içeren dev bir metni bir gecede yazmak insani olarak mümkün değildir. İşte burada efsane devreye girer. Keşiş çaresizlik içinde dua etmeye başlar. Ancak dualarına yanıt alamaz. Sonunda şeytanı çağırır. Şeytan, Lucifer formunda ortaya çıkar ve keşişe ruhu karşılığında yardım etmeyi teklif eder. Keşiş kabul eder ve anlaşma tamamlanır. Şeytan, keşişin ellerine doğaüstü bir hız ve yetenek bahşeder. Keşiş kitabı sabaha kadar bitirir ve içine bir de şeytanın devasa resmini ekler. Kitabın 290. sayfasında kocaman bir şeytan illüstrasyonu bulunur. Yüzü ve vücudu insan benzeri ama grotesk bir şekildedir. Boynuzları, pençeleri ve kıllı bir vücudu vardır. Açık ağızlı, uzun bir dil ve keskin dişlerle tasvir edilmiştir. Kırmızı gözleri okuyan kişiye doğrudan bakar. İki devasa pençesi sayfayı kavramaktadır. Arka planında
cehennemi andıran koyu renkli bir boşluk bulunur. Bu çizim, şeytanın kitabı yazan keşişe duyduğu minnettarlığın ve anlaşmanın bir hatırası olarak bırakıldığı söylenir. Sabah olduğunda keşiş kitabı manastırın baş rahibine sunar. Baş rahipler ve diğer keşişler kitabın tamamlanmış olduğunu görünce dehşete kapılır. Daha da ilginci, kitabın içindeki dev şeytan resmi keşişin yardımcısının kim olduğunu açıkça gösterir. Bu olaydan sonra Keşiş Herman manastırda bir lanetli kişi olarak görülür. Çoğu keşiş onunla konuşmayı keser ve onu bir lanetli yazar olarak dışlar. Bazı hikayelere göre Keşiş Herman kısa süre sonra delirir ve ölür. Manastır kitabı kilit altında saklar ve ona yaklaşanları uyarır. Codex Gigas üzerine yapılan bilimsel araştırmalar. Codex Gigas'ın doğaüstü güçlere sahip olduğu ve şeytan tarafından yazıldığına dair anlatılar popüler kültürde büyük bir ilgi görmektedir. Ancak bilim insanları ve tarihçiler bu eserin kökenini, yazım sürecini ve fiziksel yapısını araştırarak efsaneleri test etmeye çalışmışlardır. Bu bölümde modern araştırmaların Codex Gigas hakkındaki bulgularını detaylıca inceleyelim. Codex Gigas gerçekten bir gecede mi yazıldı? Efsaneye göre Codex Gigas bir gecede yazılmıştır. Ancak bilim insanları bunun fiziksel olarak imkansız olduğunu belirtiyor. Paleografik incelemeler, el yazısı analizi sonucunda bütün kitabın tek bir kişi tarafından yazılmış gibi göründüğü tespit edilmiştir. Kitaptaki yazı yaklaşık 310 sayfa boyunca neredeyse hiç değişmemektedir. Normalde insan el yazısı yaşla birlikte değişir, hızlanır veya yavaşlar. Ancak Codex Gigas'taki el yazısı ilk sayfadan son sayfaya kadar aynı düzen ve hassasiyete sahiptir. Yazının boyutu, harflerin şekilleri ve mürekkep kullanımı neredeyse hiçbir değişiklik göstermemektedir. Bu, metnin kısa sürede yazıldığına işaret etmektedir. Ancak tek bir gecede yazılmış olması ihtimali hala imkansız kabul edilmektedir. Bilim insanları, bu kitabı tek bir kişinin ortalama bir hızla yazmaya çalışması durumunda ne kadar sürede tamamlanacağını hesapladılar. Bir akademisyenin tahmini, eğer bir keşiş her gün 6 saat boyunca Codex Gigas'ı yazsaydı yaklaşık 5 yıl sürerdi. Dini metinleri hatasız şekilde yazma süresi dikkate alındığında 20 ila 30 yıl sürmüş olabileceği de tahmin ediliyor. Tek seferde aralıksız yazılsa bile yazımın en az 2-3 yıl süreceği hesaplanmıştır. Bu, Codex Gigas'ın tek bir gecede değil, uzun yıllar içinde yazıldığını gösteriyor. Codex Gigas'ın en büyük gizemlerinden biri 10 sayfasının kaybolmuş olmasıdır. Kayıp sayfaların içeriği hakkında birkaç teori bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar, eksik sayfaların belirli bir bölümü tamamlaması gerektiğini savunuyor. Benediktin manastır kurallarının tam metni, bazı kaynaklara göre, eksik sayfalar Benediktin rahiplerinin dini kurallarını içeren önemli metinleri barındırıyordu. Yasaklı büyüler ve kara büyü ritüelleri. Kimilerine göre Codex Gigas'ın eksik sayfaları, şeytani büyüler, kara büyü tılsımları ve okült bilgiler içeriyor. Kilise tarafından sansür mü yapıldı? Kitabın Hristiyan inancına aykırı görülen bazı bilgileri içerdiği ve bu yüzden Vatikan ya da manastır tarafından sansürlendiği iddia edilmektedir. Peki sayfalar neden ve ne zaman kayboldu? Eğer bu sayfalar kilise tarafından yasaklanmış bir içeriğe sahipse, daha sonraki bir dönemde sansür amacıyla çıkarılmış olabilir. Kitap, 1648'de İsveç ordusu tarafından Prag'dan çalındığında, birileri değerli sayfaları saklamış olabilir. Orta Çağ el yazmaları bazen yüzyıllar boyunca yıpranır ve kaybolabilir. Ancak Codex Gigas'tan sadece 10 sayfanın eksik olması, bunun bilinçli bir müdahale olduğunu düşündürmektedir. Şeytan çizimi sonradan mı eklendi? Codex Gigas'ın en ünlü görseli olan şeytan illüstrasyonu, bilim insanları tarafından incelendiğinde birkaç garip bulgu ortaya çıkmıştır. Şeytan resmi, kitabın yazarı ile aynı kişi tarafından yapılmış gibi duruyor. Ancak renk tonları ve illüstrasyon teknikleri, şeytan resminin ana metinden farklı bir dönemde çizilmiş olabileceğini düşündürüyor.
Kitap boyunca birçok Hristiyan ikonografisi ve dini betimleme bulunmasına rağmen şeytan resmi aniden bir sayfada tek başına yer almakta. Bu durum, şeytan figürünün kitabın yazımından sonra eklenmiş olabileceği teorisini güçlendiriyor. Radyokarbon tarihleme ve mürekkep analizi. Codex Gigas'ın ne zaman yazıldığını ve gerçekten tek bir kişinin yazıp yazmadığını anlamak için bilim insanları tarafından çeşitli analizler yapılmıştır. Codex Gigas'ın parşömeni 160 hayvanın derisinden yapılmıştır. Bilim insanları bu parşömenlerden bazılarını radyokarbon tarihleme yöntemine tabi tuttu. Sonuçlara göre parşömenlerin tamamı 13. yüzyıldan gelmektedir. Bu da kitabın tek bir zaman diliminde yazıldığını ve parçalar halinde farklı dönemlerde eklenmediğini gösterir. Mürekkep analizi. Bilim insanları kitabın mürekkep bileşimini analiz etti. Kullanılan mürekkep demir galat mürekkebi olarak tanımlandı. Bu mürekkep 13. yüzyıl Avrupa'sında yaygın olarak kullanılan bir türdür. Ancak mürekkep rengi ve formülü sayfalar boyunca büyük bir değişiklik göstermemektedir. Bu da tek bir kişi tarafından yazıldığına dair güçlü bir kanıt olarak görülmektedir. Codex Gigas'ın doğaüstü olaylara neden olduğu iddiaları. Bazı tarihçiler ve paranormal araştırmacılar, Codex Gigas'a dokunan ya da onu detaylı inceleyen bazı kişilerin beklenmedik kazalar, sağlık sorunları veya kötü şans yaşadığını iddia etmektedir. İşte birkaç örnek. Bir araştırmacı, Codex Gigas'ı inceledikten birkaç hafta sonra trafik kazası geçirdi. Kitabı taşıyan bir asker, Stockholm Kütüphanesi yangınında öldü. Bazı tarihçiler, kitabın içeriğini detaylı inceledikten sonra ruhsal bunalım geçirdi. Paranormal teoriler. Bazı okültistler, Codex Gigas'ın büyü enerjisi taşıyan bir kitap olduğunu ve onu okuyan kişilerin şeytani varlıkların etkisine girebileceğini öne sürmektedir. Ancak bilim dünyası bu tür iddiaları kesin olarak kanıtlanmamış spekülatif anlatılar olarak değerlendirmektedir. Codex Gigas sadece boyutu ve içeriğiyle değil, etrafındaki efsaneler, kayıp sayfalar ve şeytanla yapılan anlaşma gibi hikayeleriyle de dikkat çeker. Kimilerine göre bu kitap bir keşişin olağanüstü çalışmasının ürünü. Kimilerine göre ise karanlık bir gücün müdahalesiyle ortaya çıkmış lanetli bir eser. Bu kitap hala gizemini koruyor ve içeriğinin ne kadarının efsane, ne kadarının gerçek olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak kesin olan bir şey var. Codex Gigas, insanlık tarihindeki en büyük ve esrarengiz el yazmalarından biri olmaya devam ediyor. Peki, siz Codex Gigas hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.